Herkese merhaba, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Sezar salata yapacağız. Yasin ve ben ikimiz aynı anda mutfakta salata yapmaya çalışacağız. Ve günün sonunda hangimizinki daha güzel buna hep birlikte karar vereceğiz. Yalnız benimkinin daha güzel olacağını biliyorsun. Ona bakalım, sonucunda belli olur. Tamam, öyle diyelim. Daha önce hiç Sezar salata yapmadık. İlk defa sizinle birlikte yapmış olacağız. İnternetten birkaç tarife baktım. Bana en yakın olan tarife karar verdim ve onu seçtim. Yasin de benim seçtiğim tarife uyarak Tabii ki. benimle yarışacak. Ama güzel bir deneyim olacağını düşünüyorum. Çünkü ben de daha önce birkaç tane salata yaptım ama bekarken. Ama hiç Sezar salata yapmamıştım. Bakalım, ben de merak ediyorum. Çünkü tavuk dünyasına falan yiyoruz, insanın canı çekiyor yani. Evet, dışarıda çok tercih ettiğimiz için evde de yapalım ve daha düşük maliyetli salata, ev salatası nasıl oluyor buna bakalım dedik. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle malzemelerimizi dizdik daha rahat hareket edebilmek için. Çünkü mutfağımız bizim çok küçük ve o yüzden alanımızı da doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Öncelikle krutonlarımızı hazırlayacağız. Bunun için ikimize ayrı ayrı kesme tahtası vereyim. Herkes kendi salatasını yapıyor. Tamam. Evet, ben cam olanı alıyorum. Sen bunu daha çok seviyorsun. Buna. Ben de keskin bıçağımı alayım. Bana da onun bir arkasındaki bıçağı verirsin. Evet. Şimdi herkes kendi krutonunu hazırlasın. 3 ekmek benim, 3 ekmek senin. Evet, ekmeklerimiz de burada. Tost ekmekleri. Normal her markette bulabilirsiniz. Bunları tek tek doğrayalım şimdi. Peki hız konusunda sen mi daha iyi olacaksın, ben mi? İşte o konuda ben bu kişiyle yarışamıyorum. Çünkü bende bir yavaşlık var. Eskisine oranla hızlandığımı düşünüyorum. Yani ilk evlendiğimiz zamana göre. Ama hala daha tam olarak hızlanmış değilim tabii ki. Bekar ve yalnız yaşadım 7 sene burada. Dolayısıyla pratikliği hep ön planda tuttum. Her seferinde mesela mutfakta da çalışırken nasıl daha hızlı olurum, nasıl daha hızlı yapar. Çünkü hep üşeniyorum. Bir an evvel yapayım, bitireyim. Benim kafada hep mantıkta o vardı. Ama lezzet bakımından kim iyi? Onu konuşalım biraz da. Kesinlikle lezzet bakımından sevgili eşim benden daha iyi. Değil mi? Her ne kadar yemek yapmayı benden sonra öğrenmiş olsa da. Evet, ben yemek yapmayı eşimden öğrendim aslında. Çünkü evlenmeden önceki hayatımda annem ev hanımı olduğu için hiç iş vermezdi bana. Ve bütün işleri kendisi yapardı. Ben de bir çalışma hayatım da vardı. Öncesinde hep eğitim hayatım vardı. O yüzden hiç ev işi yapmadım denilebilir. Evlendikten sonra öğrendim. Eşim sağ olsun öğretti bana yemek yapmayı. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada benim bitti ama sen hala. Tabii. İşte görüyorsunuz canlı örnek, sen beni konuşturdun bak. Konuşturduğun için de ben burada yavaşladım. Bu hileli bir şey. Bu arada küp küp olacak şekilde krutonları kesiyoruz. Tekrar söylüyorum, biz ilk defa yapıyoruz. Şef değiliz. İnternetteki tariflere göre yapıyoruz şu anda. Nasıl bir şey ortaya çıkacak biz de merak ediyoruz. Gerçekten ilk defa deneyimliyorum. Ben bekarken Evet. salata yapmayı severdim. Hiç Sezar salata, tabii dediğim gibi üşengeçlikten hiç yapmadım. Tavuğu kim alacak, kim kızartacak, kim yapacak? Dışarıda çok yediğimiz için aslında biz evde Evet. de yapalım ya dedik. Çok seviyoruz. Biraz da sağlıklı yaşamaya çalışıyoruz. Biz diyet tarzı takıldığımız için dışarıda ve evde olmak üzere dışarıda bizim çok yemek seçeneğimiz olmuyor. Tabii özel günlerde, gezilerde falan yiyoruz yani, göreceksiniz. Ama genelde biz sağlıklı yaşamaya çalışıyoruz. O yüzden de salata yemeye çalışıyoruz. En doyurucu salata da bize göre ton balıklı ve Sezar salata. Bu yüzden de çok yiyoruz biz dışarıda. Dedik ki biz bunu neden evde yapmayalım? Daha düşük maliyetli. Şimdi evde deneyeceğiz. Evet, benim ekmeklerim de bitti. O zaman ikisini birleştirelim. Aynı tavada kızartalım. Aynen. Çünkü bulaşık çıkıyor. Hiç gerek yok. Aslında biz sağlıklı yaşama şundan dolayı geçtik. Ben şahsen kendi adıma konuşuyorum. Biraz kışın fazla yedim ve kilo aldım. Ondan dolayı eşimi de biraz zorladım. Ben de biraz kilo almıştım. Ama sen benim kadar almadın. Ama neyse ki verdik o kilolarımızı. O yüzden şu an çok mutluyuz. İkisini karıştıracağımız için aynı tavada kızartacağız. O yüzden senin ekmeklerini de şu anda alacağım. Şimdi ekmekleri koyuyoruz, krutonlarımızı. Kruton olması için bunların. Şimdi benim karnım da aç ya, ne güzel kokacak ha. Çok Vallahi lezzetli billahi. gelir, evet. Bizim akşam yemeğimiz bugün Sezar salata. O yüzden heyecanlanıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Sezar salata acaba sadece yemek olarak yeterli mi sence? Yoksa yanına bir şeyler yapmak gerekli mi? Bence yeterli ya. Çünkü içinde hem tavuk var hem salata var. Yani şey gibi düşün. Tavuk yemeğinin yanına salata yapmışsın, yiyormuşsun gibi düşün. Benim için çok yeterli. Bana yeterli
yeterli geliyor. Ama- Sizin için nasıl? Senin gibi zayıf insanlar için sıkıntı olmuyor. Benim gibi yemeği çok seven insanlar için Sezar Ama salata sen de yeterli olmuyor. doymuyor musun? Bence doyuyorsun sen de. Şimdi bu sorudan sonra doyuyorum tabii ki. Hayır, gerçekten soruyorum ya. Çünkü normal küçük salata olmuyor ki, kocaman tabakta yiyoruz. Bence gayet doyurucu. Sen de doyuyorsun. Bence doyuyorsun. Tabii doyuyorum ya, biraz işin şakası. Şefiniz ocak başında. Ünlü şef. Daha önce Sezar salatayı hiç yapmamış ünlü şef. Evet. Evet, o yüzden ünlendim. Ben ilk defa yapıyorum şimdi. Biraz gel bakayım buraya, sen de karıştır. Ver bana kamerayı şimdi. Birazcık da bu ünlü şefimizi çekelim. Benim de yemeğim olsun. Yani beraber yapıyoruz. Bunun yağı yeterli mi sence? Biraz atayım mı? Yok ya, şimdilik yeterli bence. Çok da yağlı olmasın yani. Hani dikkat ediyorduk. Maazallah kilo alırız ya. Ya kilo aldıktan sonra vermesi çok sıkıntı. Vallahi çok emek gerektiriyor ama kilo almak çok basit. Size mutfakta bir anımdan bahsetmek istiyorum. Ben az önce de söylediğim gibi evlendikten sonra yemek yapmayı öğrendim. Ve bunun öncesinde hiç hayatımda çorba yapmadım. Yani hazır çorba dışında bir çorba yapmış insan değildim. Dedim ki ben çeşit öğreneceğim. Yani çorbaları tek tek öğrenmem lazım artık. Sağlıklı olması için de bu gerekiyor. Hazır çorbanın tadı da güzel değil. Ondan sonra ben ezogelin çorbası yapmaya karar verdim. Ve tarife bakıyorum. Ama böyle her malzemede bir tarife bakıyorum ki doğru olsun. Tek tek bakıyorum. Ondan sonra da tarife baktım. Aklımda şöyle kalmış. Bir de heyecanlıyım. Yeni yapıyorum o zamanlar. Tarifte 2 çay kaşığı pul biber yazıyor. Ama ben bunu dalgınım. Yani yeni gelinim o zamanlar dalgınım. Çünkü yemek yapmayı da bilmiyorum. Onun heyecanı var. 2 çay kaşığı pul biberi ben 2 çay bardağı pul biber olarak anlamışım. Ondan sonra önce bir düşünüyorum. Mantığıma da oturtamadım. Ya 2 çay bardağı da çok değil mi falan. Sonra dedim ki ya yarım çay bardağının biraz fazlası. Pul biber koydum, dedim ki yani diğeri de fazla gelecek, bari o kadar da koymayayım. Çok da acı yiyemiyor Yasin şimdi. Dokunur ona, tamam 1 çay bardağına yakın yeter diye düşündüm. Sonra ben onu çorbaya attım. Çorbam kıpkırmızı duruyor böyle ama tadına bakmak için heyecanlanıyorum. Çünkü ilk defa yaptım. Yasin'le oturduk. Akşam yemeği yiyeceğiz birlikte. O da çok heyecanlı. Ay bana çorba mı yaptın falan diyor. Koydum, aynı anda tadına baktık. Yasin ağzına böyle tuttu. Ben de böyle tepki veremiyorum. Hani acaba çok acı desem mi demesem mi bilemiyorum yani. Sen bunun içine ne kadar acı koydun dedi bana. Ben 1 çay bardağına yakın deyince Yasin şok. Ejderha gibi hissettim kendimi. Evet, yiyemedik biz o çorbayı. O kadar kötü olmuştuk. Yani kötü dediğim şöyle. Çok acı olmuştu. Bayağı fazlaydı. Biz birlikte yapıyoruz sanki salatayı ama birileri ortada yok. Krutonları ben yaptım sayılır yani. Aynen öyle oldu. Ama eşimin eli daha güzel olduğu için. diyorum. Gel bir tadına bak hadi. Hak ettin. Hak ettim. Dikkat et, yanma. İnşallah. Al bir tane. Şöyle yapayım. Bir tane al içinden. Bak büyüğünden alıyor bir de. Az değil. Hmm. Güzel mi, olmuş mu? Vallahi Kapatıyorum çok, bak. çok iyi. Tamam, bunun altını kapatalım. Evet, krutonlarımız hazır. Şimdi bunları soğumaya bırakıyoruz. Şuradaki bana boş beyaz tabağı verebilir misin? Hemen şefim. Hemen alayım. Buna boşaltacağım. Ama bence sen boşalt, ben bunu dökebilirim. Sakarlık da var biraz. Biraz dediğine bakma, mütevazi Ama davranıyor. bak işte, bak döktüm. Evet, Ay bunlar daha yenmez şimdi. Mecbur onları at atacağım. aynen. Sakarlık konusunda eşim biraz mütevazi davranıyor. Gayet sakardır yani. İtiraz edemeyeceğim. Direkt aynı tavada jülyenleri kızartabiliriz. Tamam. Mis gibi koktu, bakmanızı istiyorum. Kokusu burnunuza kadar geldi, eminim buna. Ben sizin yerinize tadına baktım. Şimdi jülyenlerimizi kızartacağız. O esnada da sosumuzu hazırlayacağız. Biraz temiz çalışalım. Hemen şurayı toparlayayım. Tamam, ekmek kırıntılarını sen almış ol. Ben de yağı koyuyorum tavaya. Bence bu kadar yeterli. Biraz kızdırayım tekrar yağı. Ay ben bunu koyarken yağ şimdi sıçrarsa bak kaza yaşayabilirim. Evet, bazen Birazını oluyor. da sana koyduracağım. Biz beraber yapıyoruz bu salatayı. Tamam. Korka korka koyuyorum şu anda. Ama farkımız sosta belli olacak, ben sana söyleyeyim. Değil mi? Oranlarda. Evet. Çünkü bunları birlikte şu anda pişiriyoruz. Bu arada Sezar salatanın ismi şeyden geliyormuş. Aslında tavuklu Sezar salata yapıyoruz. Biz sosunun adı Sezar olduğu için buna Sezar salata deniliyormuş. Yani genel olarak salatanın adı Sezar salata değil. Sostan dolayı biz buna tavuklu Sezar salata dememiz gerekiyormuş. Ben bunu Arda'nın mutfağında izlemiştim. Biz de Arda gibi yapalım mı? Şu arkadaşı alalım, şöyle şuraya koyalım. Gel yap sen. Ama dur, benim biraz tuz koymam lazım. Tuz koymayı unutuyordum. En azından tuzu ben koyayım, ver. Dur ben birazcık koyayım. Sen şimdi çok koyarsın. Ben şimdi sana devredeceğim zaten. Madem birlikte yapıyoruz, neden sadece ben Tamam. kızartayım? Hemen beyazlaşmaya başladı tavuklar burada. Evet, şefin yardımcısı bey. Siz ne yapıyorsunuz şu anda? Şimdi bakalım, tavuğu kızartacağız ama mühim olan tabii ki tavuk değil. Bence bu salatada önemli olan sos.
sos. Farkı o yaratacak. Zaten şimdiye kadar ortak yapıyoruz. Sosta farkımız ortaya çıkacak diyorum. Ayrı ayrı tabaklarda yapacağız. Sana bir soru yöneltmek istiyorum. Sence erkek mutfaktan ne kadar anlamalı? Derin bir soru. Bence erkek değil de her insan mutfaktan biraz anlamalı ya. Yani ben bunu yemek yapmaya başladıktan sonra diyeyim. Çünkü bence hataydı benim de bunu öncesinde bilmemem. Bir insan bence hayatta kalabilecek kadar en azından yemek yapmayı bilmeli diye düşünüyorum. O yüzden erkekler de tabii ki belli oranda bilmeli. Yani kadın erkeğe yok bence bu işin ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben sana bu konuda tamamen katılıyorum. Çünkü hiçbir şey bilmeden, mesela bizim toplumumuzda böyle bir gelenek var. Erkek hiçbir şeyini sürmeden direkt gidiyor, evleniyor ve evlenince de çok zorlu şeyler yaşıyorlar yani. En azından biraz şey olması lazım. Bir şeylerden anlaması lazım. En azından kendisini doyurabilmesi lazım. Kesinlikle. O yüzden ne yapıyoruz? Yemek yapmayı bilmeyen erkekler de öğreniyor. Şimdi o tavuğu biraz bırakalım. Sosu yapmaya başlayalım bir yandan. Şimdi tavuk kızarmaya başlasın. O bir yandan kızarırken biz de sosumuzu hazırlayalım ama öncesinde göbekleri doğramamız lazım. Ben öncesinde zaten yıkamıştım göbekleri. Şimdi birlikte herkes kendi yiyeceği kadar göbeği dilimleyip doğruyor kendi tabağına. Başlayalım. Yarışmaya başlayalım. Bakalım hangimiz daha Ben önce bitirecek. başladım bile. Ama sen avans aldın şimdi benden. Neyse yine de devam edelim. Mızıkçılık yok. Sen bekarken en çok hangi yemeği yapıyordun? Ben bekarken en çok yaptığım yemek, ben kısaca hemen şey yapıyordum. Bir tane çorba yapıyordum. Ne çorbası? Zaten döndürüp tarhana çok kolay olduğu için bence bana kolay geliyordu. Tarhana kolay olduğu için hemen tarhana yapıyordum. Kırmızı mercimek yapıyordum. Yeşil mercimek yapıyordum. Ondan sonra... Evdeki malzemelere göre mi yapıyordun Tabii yani? öyle ne? Gidip pazardan alacaksın, şunu yapacaksın. Onlar zor. Evde ne varsa ondan yapıyordum. Ama sağ olsun annem yazları bazen hani geldiğinde muhakkak bir takım şeyler hazır getiriyordu. Oradan da kışın kendim yapıyordum. Bulgur pilavını çok yapıyordum. Çünkü o da biraz nispeten basit. Ve doyurucu da oluyor ya. Tabii doyurucu da oluyor. Bak bir kaza. Onu yıka. Ha, onu yıkamadan koyarsak Gözden sıkıntı. kaçırma. Sıkıntı. Benim eşim biraz hijyen konusunda maşallah var. Mutfakta temiz olunacak ya. Ben de bir o kadar. Ya ama yine bir erkeğe göre sen gayet iyisin Bir erkeğe bence. göre diyelim aynen. Evet. Ya ben kendi mutfağımda çok rahat çalışırken başkasının mutfağında hiç rahat çalışamıyorum. Bilmiyorum herkes öyle mi ama çalışasım gelmiyor ya. Anneme bile gittiğimde yok böyle hani şey bana ait olması gerekiyor tamamen o mutfağın. O zaman öyle benimsiyorum. Onun haricinde bence herkes kendi mutfağında çalışsın. Ben acıkmaya başladım. Ben de acıkmaya başladım. Şu an bayağı bir karnım zil çalıyor. Biz her ne kadar kahvaltıyı öğleden sonra yapsak da gene de az yediğim için acıktım. Sen o geri kalanları da doğrayabilirsin. Bana fazla geldi. Hatta bak ben sana hediye edeceğim şimdi bunları. Bak bunları sana hediye ediyorum. Getir tabağına. Teşekkürler. Evet. Şöyle koyayım. Yemek yaparken yemeği bir meditasyon gibi görüyorum biliyor musun? Hani Kıvanç Tatlıtuğ falan da diyordu ya hani ben mutfakta böyle güzel vakit geçiriyorum. Ben de aynen öyle hissediyorum. Sen nasıl hissediyorsun? Ya bazen ben de öyle hissediyorum da genelde böyle hep yetiştirmeliyim. İşte Yasin acıkmıştır. Biraz böyle strese sokuyor beni yemek yapmak ama ben çok seviyorum yapmayı. Yani vaktim müsaitse çok güzel yayıla yayıla yaparım ama yavaş yaptığım için strese giriyorum biraz. Ben aslında mutfakta biraz vakit geçirmekten hoşlanmamın sebebi böyle bütün dertlerden uzaklaşıyorsun, bütün sıkıntılardan uzaklaşıyorsun. Hiçbir şey düşünmüyorsun. Sadece tek odaklandığın bu yemeğin lezzeti. Mesela bu krutonlar oldu mu? Tavuk düzgün pişti mi? Başka bir şey düşünmüyorsun. O açıdan benim çok hoşuma gidiyor yani. O yüzden stres de yapmıyorum. Yani kişiye göre değişir ama misafir gelecekse stresten ben böyle hemen elim ayağıma dolanıyor. Benim karnım acıkmaya başladı hadi. Ay ben de çok acıktım ya. Birden böyle bir hemen kızarsa da yesek diye bakıyorum. Sosu yapalım bir yandan. Evet sosu yapalım. Sosumuzu şöyle yapıyoruz. Sos için herkes ayrı ayrı sosunu yapsın. Sos için sarımsak, hardal ve birazcık elma sirkesi kullanacağız. İstediğin ölçüde koyabilirsin. Bir de biraz da şeker koyuyorduk, bir çay kaşığı. Şimdi bir yemek kaşığı hardal. Ben hardal sevdiğim için biraz fazla koyacağım. Şimdi şu bir yemek kaşığı yeter. Biraz daha koydum. Birazcık da sirke yeterli. Bir çay kaşığı da şeker. Bence şu kadar yeter. Çok koymak istemiyorum. Bunu sana aktarayım hatta ben. Şimdi farkımız tarzımız. Bakalım. Ben sana söylemeyeceğim ama gizli tarifini. Hadi bakalım. Şeker, hardal, biraz sirke ve bunu karıştıracağız. Sana da vereyim kaşığını. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Önemli olan sihirli parmaklar. Yani Göreceğiz. kimin yaptığı. Sarımsak koydun mu? Sarımsak koymayı unuttum. Ya. Söylemesen gidiyordu. Evet, önce ben koyacağım sarımsağı. Ben de biraz böyle biliyormuş gibi yaptım ama inşallah sirkeyi fazla atmamışımdır. Attıysan dök. Bismillah. Ya niye kırıldı bu? İnanmıyorum. Ama bunun kırılacağı belli
belliydi ya. Son Evet. zamanlarda çok zorlanıyordum. O zaman Arkadaşlar bir iş kazası yaşadık. O zaman hemen- Nazar. O zaman hemen çözüm buluyorum. Bıçakla kıtır kıtır keseceğiz. Yapacak bir şey yok. Çöpe gidecek bu da. Ay elimde kaldı resmen ya. Tabii ben bekarken öyle sarımsak ezeceği falan yok. Ben kendim hemen bıçakla. Şimdi benim eski usule döndük. Neyse alırız yenisini ya. Sorun değil ya. Evet şimdi minik minik kıyacağız. Hiç de sevmem sarımsağı böyle bıçakla minik minik yapmayı. Çok uğraştırıcı geliyor bana. Çünkü orada ustalık var. Tabii sen alışıksın hep. Elinle yapıyordun. Ay kızarmaya başladı tavuklar. Güzelce kızardı. Ama yağı biraz az gibi sanki. Yok o yağı Öyle çekti. mi? Kendi suyunu da saldı. Bak böyle böyle kızarıyor. Biraz ekleyeyim hatta ya. Mis gibi koktu. Ay evet. Açlığım tetiklendi şu an. Çok minik yapamadım ya. Sen yaptın mı? Aa seninki de Ben de- benimki gibi. Aynen ben Tamam. de o kadar minik olmuyor. Neyse. Biz yiyeceğiz. Sanki sirkeyi fazla koydum gibi ben ya. O zaman lezzeti kötü olacak Eyvah. demektir. Eyvah. Eyvah eyvah. Sarımsak doğradıktan sonra ben elimi hemen sabunla yıkarım. Kokusu sinmesin diye. Ay çok sirke kokusu geliyor burada. Aynen. Ben bunu bir daha yapayım ya. Bence bir daha yapma. Ne Ama yaptıysan o. Kaybetmek Ne istemiyorum. yaptıysan o. Onu Ya. ama göbeğe yayarsın sen şimdi. Salatanın içine karışır o. Hayda. Şimdi ben de bunu karıştırayım. Bak benimki normal kokuyor. Hardallı. Burası Bak. sirke kokuyor. Ama bir şey diyeceğim ya. Yine de güzel. Kötü kokmuyor yani. Sirke gayet güzel. Şimdi bunu göbeğinin üstüne koy. Tamam. Tabaktaki göbeğin üstüne. Karıştırıyoruz. Hardal eklemek istiyorsan ekleyebilirsin. Bak hemen göbek çekiyor zaten Evet. sosu. Ben biraz hardal eklemeyi deniyorum. Sihirli parmaklar falan dedim ama Ben Bu de iş- ekleyeceğim. bu Hardallı iş- çok güzel oluyor. bu iş o kadar güzel olmayacak gibi duruyor. Ben şimdiden yenilgiyi kabulleniyorum. Bence bu salataya lezzet veren sos hardal. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Şöyle güzelce karıştıralım. Bence yedi bu göbek. Buna yeterli. Sirkemizi kullandık, hardalımızı kullandık. Şekeri kullanmadın değil mi? Yok ben şeker atmadım. Şeker koymadın mı? Atılıyor mu? Ver biraz atayım. Bitti artık bitti. Az bir şey atayım Ama ama. sosun içinde karışıyordu. Bir çay kaşığı. Öyle mi? Oho! Şimdiden kazanan belli. Ama ben kameramanlık mı yapayım? Hangisini yapayım? Hepsini yapacaksın. Görevin. Bu arada tavuk olmak üzere bir tık daha kızarsın diye bekliyorum. Cızır cızır sesleri duyuyorsunuzdur bence. Çok güzel kokmaya başladı. Bir tık daha kızarsın istiyorum şu beyaz kısımlar. O yüzden bekletiyorum. Bunlar bulaşıklar. Ben tam karıştıramadım. Ay koluma gelecek. Şöyle alayım. Bence biraz krutonları da karıştırabiliriz. Sonrasında üstüne ekleriz. Aynen. Alıyorum ben kendi hakkımı. Aa, ve kendi hakkımı diyor Allah bilir. Yarısından çoğunu. Yok fazla koymayacağım ya. Ne kadar gerekiyorsa. Şu siyahlara dikkat et yanık kısımlar gelmesin. Bence bu kadar yeterli. Sonra üstüne ekeleriz yine. Çok güzel. Efendim mi? Hı hı. Tavuk olmak üzere son birkaç dakika daha bekleteceğim. Kızarmış seviyorum ben bayağı. Diğer geri kalan aşamalar hazır bence. Yemek için sabırsızlanıyorum. En sevdiğim aşama yemek geliyor birazdan. Aa mısır koymadık. Mısırlarımızı alalım. Yine karıştırıyoruz bolca. Ve tavuğumuzu artık alacağız. Şöyle son bir kez tavada gösterelim. Sanki her gün Sezar salata yapıyormuşum gibi konuşuyorum. Bana kalsa biraz daha ben kızartırdım. Ama şu an bence bu kadar yeterli. Tam yenilebilecek kıvamda. Şimdi ben birazcık tabağıma alayım. Sonra geri kalanını da sen alırsın. Şöyle görsel olarak da güzel dursun. Kızarmış taraflarını koyayım öne. Bu tavuk miktarı benim için yeterli ama daha bitmedi. Üstüne birkaç tane daha kruton ekleyeceğim. Son dokunuşlarım ve bitmedi. Çerilerimizi de koyalım ben şimdi. Ben de Çerimi tavuğumu alayım. koyacağım. Evet sen de koy bir yandan. Ben sana bir şey söyleyeyim. Neyi unuttuk biz? Peyniri. Ya işte var ya biliyordum bir şey unutulacağını biliyordum. Biz peynir koymayı unutmuşuz. Şimdi bunu ekleyeceğiz. Bunun adı Grana Padano peyniri. İnşallah doğru okumuşumdur. Şimdi ekleyeceğiz. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ben domatesleri koymamıştım. Sen koymuşsun. Tamam olsun bir şey olmaz. Bir şey de Ben doğru. önce ben koyacaktım. Bir şey de doğru yapayım değil mi? Evet. Bana peynir kalacak mı orada? Tabii. İlk defa yaptığımız için olabilir böyle şeyler. Evet. Benimki bitti. Benimki de bitti. Kruton aldın mı tekrardan? Ha üstüne biraz daha alayım. Bir dakika. İstersen alabilirsin. bir tık Müsaadenizle daha. hanımefendi. Müsaade sizin. Çok güzel gözüküyor ve kokuyor. Yemem lazım hemen. Mis gibi kokuyor. Şu anda yememek için kendimi zor tutuyorum. Bahçemize geçiyoruz.
geliyorken biz de salatamızı yiyor olacağız. Çünkü çok acıktık. Açlıktan konuşacak halde bile değilim. Evet, o yüzden bakalım hem de lezzetini de tatmış oluruz. Önce deneyelim. Benimki iyi. Çok güzel. Bayıldım. Dur seninkine bakayım. O zaman ben de seninkine bakıyorum. Oy. Seninki daha iyi. Hmm. Seninki daha Tamam. güzel. Seninkinde biraz şey var. Biraz fazla mı şeker koydun? Şekeri çay kaşığı. sonradan koydun ya. Bir çay kaşığı. Sonradan koymanın bence etkisi büyük. Çünkü biraz ben şeker tadı aldım. Sosta marine olmamış oldu. Bence ben kazandım. No, bence de. Kabul ettiğine göre o zaman bize afiyet olsun tekrardan.